İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün yalnızlık ve yalnız kalmak, yalnız hissetmek kavramlarından konuşmak istedim. Yalnız hissetmek ile yalnız kalmak elbette aynı şey değildir. Dış dünyanda ne kadar kalabalık olursa olsun, dış dünyan ne kadar insanla dolarsa dolsun, kendi iç dünyanda yalnız hissedebilirsin. Yalnız hissetmenin sebebi, özün Tanrı iken, yani özün sonsuz neşe iken, burada varlık bulurken, ego vasıtasıyla her şey birbirinden ayrı görünür. Bu dünyanın gerçek olduğunu ve beş duyuyla algıladığın bu katı görünenin, katı algılananın gerçek olduğuna inanırsan, zihin elbette ki çevresindeki her şeyle arasına bir sınır çizecektir. Bedenin sınırlarını çizen şey de egodur. Senin her şeyden ayrı olduğuna dair inancı oluşturan şey işte bu kişilik duygusudur. Kimliktir. Ve eğer egoyu fazla sahiplenir ve kendini bir kişiden ibaret zannedersen, burada var olurken Tanrı'dan ayrı olduğuna dair bir illüzyonsu inanç gelişebilir. Yani senin Tanrı'dan ayrı olduğuna dair, hatta buraya bir yerden geldiğine, bir yerden gönderildiğine dair bir inanç oluşabilir. Tanrı seni bir yerden bir yere göndermemiştir. Tüm yerler ve mekanlar özünde bir filmdir ve özünde bir illüzyondur. Özünde hiçbir şey arasında bir mesafe yoktur. Seninle Tanrı arasında da hiçbir mesafe yoktur. Çünkü tüm mesafeler zaten illüzyon olanda belirir. Bir film içinde belirir. Tüm yollar sadece film içinde belirir. Ve tüm bu hayat bir filmdir. O halde mesafeler sadece buraya özgüdür. Ve o halde sen özünden ayrı değilsindir. Sadece bir unutma hali yaşıyorsundur ve bunu da sen seçmişsindir. Eğer bunun idrakinde kalırsan ve hiçbir şeyin aslında birbirinden ayrı olmadığını, her şeyin içindeki özün tek ve bir olduğunu bilir isen, o halde yalnızlık duygusu ortadan kalkar. Yalnızlık duygusu senin Tanrı'dan ayrı olduğuna ve doğumla birlikte bir yerden geldiğine ve Tanrı'dan ayrıldığına dair inançtan kaynaklanır. Tanrı'dan ayrıldın, doğdun ve belli sınavlar verip tekrar Tanrı'ya döneceğini düşünürsün. Oyun olan da bu böyle gözükmektedir, böyle algılanmaktadır. Bir noktada da böyledir. Fakat özünde ne gitme vardır, ne gelme vardır, ne ayrılma vardır, ne dönme vardır. Tanrı seni bir yerden bir yere göndermemiştir. Senin kılığında, senin formunda, senin şeklinde burada belirmeyi seçmiştir. Yani o hep sendir ve o hep seninledir. Sen daima onun içindesindir. O da daima senin içindedir. Eğer bunu tüm hücrelerinde hissedebilirsen ve zihninde bunu sürekli olarak çevirirsen, tüm yalnızlık duygusu buharlaşır ve gider. Çünkü tek yalnızlık duygusu, bütün yalnızlık duygusu buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü Tanrı o kadar yüce bir sevgidir ki, bu alemde ve hatta bütün alemlerde hiçbir sevgi formuyla ya da hiçbir sevgiyle kıyaslanamaz. O halde o sevgiden var olurken, burada madde formunu alıp madde şekline girdiğinde kendini sınırlanmış ve o sevginin eksildiğine dair bir illüzyona kapılmış olabilirsin. Oysa Tanrı'nın sevgisi hiçbir zaman ne azalır ne artar. Çünkü ne artabileceği bir yer vardır ne azalabileceği. O her şeyi kavrayan, her şeyi kucaklayan, her şeyi sarıp sarmalayandır. O sonsuz huzurun, sonsuz güvenin kaynağıdır. Bu sebeptendir ki o sevgi azalamaz. O halde sen de o sevgiden var olmuş ve daimi olarak o sevgi tarafından kucaklanır, sarmalanırken senin terk edilmiş olman ya da bu dünyada bir noktada yalnız olman mümkün değildir.
Yalnızlık hissini silecek olan tek şey budur. Aksi takdirde eğer sen yalnızlık hissinin görünene bağlı olduğunu düşünür isen ve zihnindeki bu düşünceyi sahiplenip buna kapılır isen, çevreni insanlarla doldurmaya çalışırsın. Ve insanlarla bir sürü dost edinebilirsin. Bir sürü arkadaş edinebilirsin. Çevrendeki insan sayısını sürekli olarak arttırabilirsin. Ama bu senin yalnızlık duygunu ortadan kaldırmayacak, aksine yalnızlık duygunu arttıracaktır. Çünkü çevrendeki insan sayısı arttıkça ve bu seni tatmin etmedikçe, dış dünyamda bu kadar insan varken neden hala yalnız hissediyorum diye seni sorguya yönlendirecektir. Ama bunun olması son derece güzeldir. Çünkü senin yine kendi iç dünyana gidip o duyguyu kendi içinde keşfetmeni beklemektedir. Her şey senin iç dünyanda var olur. Her şey senin içinde var olur. Ve dış dünyanda beliren her şey seni adeta içine doğru itmek için var olur. Yapılacak olan dış dünyanda daha fazla insan edinmek, daha fazla insan tarafından sevilmeye çalışmak değildir. Kendi içinde parlayan sevgiyi bulmaktır. Kendi içine dönmektir. Bu nasıl olur? Ancak yalnız kaldığında olur. Yalnız hissetmek ile yalnız kalmak aynı şey değildir. Yalnız kalmak bir seçimdir ve kendi yalnızlığında tüm mucizen yatar. Çünkü senin yalnız kalman kendi içindeki sesi dinlemene vesile olur. Dış dünyadaki seslerden arınıp kendi içindeki sesleri dinlemene vesile olur. Ve o sesleri dinler ve gözlemler isen kendini keşfedersin. İçindeki duyguları keşfedersin. Ve gözlemler isen duygularının kontrolünü eline alırsın. İçinde beliren düşünceleri fark edersen onların kontrolünü eline almış olursun. Aksi takdirde içinde yani arka planda dönen bir sürü düşünce olabilir ama sen onları fark etmeyebilirsin. Yapılacak şey kendini gözlemlemektir. İçinde dönen her bir duyguyu gözlemlemek, içinde dönen her bir düşünceyi gözlemlemek. İşte bunun için yalnız kalmak, kendinde kalmak, sessiz kalmak gerekir. İşte yalnız kalmaktan korkmadığında o yalnızlığın içinden öyle bir birliktelik hali çıkar ki artık bir daha dış dünyanda yalnızlık hissetmezsin. İnsan yalnız kalmaktan öylesine korkar ki hep kendini kalabalıkların içine atmak ister. Bir yerlerde oturmak, bir insanlarla olmak. Tek sebebi yalnız olduğunu zannetmesidir. Oysa sen yalnız değilsindir. Daimi olarak Tanrı'nın birlikteliğiyle kucaklanmaktasındır. Tüm evren senin içinde atmaktadır. Eğer tüm evren senin içinde ise sen nasıl yalnız olabilirsin? Yalnızlık sana nasıl dokunabilir? Bu her şeyi var eden, her şeyi kendinden var eden Tanrı senin içinde ise ve onun sevgisi seni daimi olarak sarıp sarmalıyor ise sen nasıl yalnız olabilirsin? Yapılacak olan basittir. Bunu bilerek yalnız kalmaya cesaret edip kendi yalnızlığında vakit geçirmektir. Kendi yalnızlığında vakit geçirirsen kendi içindeki o mucizeyi fark edersin. Ve ondan sonra dış dünyandaki insanlar senin yalnızlığını beslemez. Artık onların hepsi sana neşe veren dostlar, arkadaşlar olur. Ve çevrendeki insan da arttıkça artar. Eğer bu senin seçimin ise. Ya da kendi yalnızlığında mutlu olmayı da seçebilirsin. Bunda da hiçbir sorun yoktur. Her ne olursa olsun insanın kendi yalnızlığında ve kendi sessizliğinde vakit geçirmesi yapılacak en güzel pratiktir. Bazen kendini dış dünyadaki
seslerin içinde dinlemekten alıkoyabilir insan. Çoğunlukla Tibet'teki keşişlerin işinin kolay olduğunu düşünülür. Derler ki onlar dağın tepesinde, sessizlikte ve sakinlikte. Elbette ki uyanmak kolaydır gibi düşünülebilir. Hayır, tüm dış dünyadaki sesler, senin iç dünyandaki seslerin, yani senin zihnindeki fırtınanın sesleridir. Dışarıda gezen arabaların sesleri senin zihnindeki sesi duymaman içindir. Belki hepsi bir ölçüde senin henüz hazır olmadığın için dışında belirmektedir. Eğer bir insan kendi sessizliğinde kalırsa tüm vızıltının zihninden kaynaklandığını görebilir. Trafik sesleri, dış dünyanın sesleri, yan taraftaki insanların sesleri, hepsi senin zihninde beliren düşüncenin sesleridir. Sen ne zaman ki burada yansıtmaya ihtiyaç duymaz, bunun içinde döneni dinleyecek cesareti gösterirsin, o halde dış dünyanda da sessizlik belirir. Sessiz bir yerde kalmak, kendi başına kalmak, yalnız kalmak cesaret gerektirir. Ama o cesaret zaten sende mevcuttur. Ve o cesareti gösterebilir isen, elbet başta biraz korkutucu gelebilir ama korku her zaman bir illüzyondur. Özdeşleşmez isen, sadece kendinde kalır, yalnız kalır, kendini dinler isen, işte o zaman mucizen senin içinden doğacaktır. Çünkü senin varlığın mucizedir. Sen Tanrı'nın mucizesisindir. Düşünceler, duygular, hepsi gelip geçicidir. Gökyüzündeki bulutlar gibidir. Sen ebedi gökyüzü gibisindir. Bazen gökyüzü bulutlarla kaplanabilir. İnsan üzüntüye, kedere kapılabilir. Ama elbet geçecektir. Ve o bulutlar gökyüzünden silindiğinde yine masmavi parlak gökyüzü açığa çıkacaktır. O daimi olarak oradadır. Ve sen de daimi olarak varsındır. Tüm duygular, tüm düşünceler gelip geçicidir. Kendi yalnızlığında kalıp kendini gözlemleyebilir isen, tüm duygular buharlaşacak, içindeki sevgi varlığını ortaya çıkaracaktır. O halde yalnız kalmakta hiçbir sakınca yoktur. Çünkü yalnız kaldığında görürsün ki sen hiçbir zaman yalnız olamayansındır. Çünkü Tanrı'nın sevgisi ve Tanrı daima seninledir. Onun senden ayrı olması mümkün değildir. Çünkü o sensindir. O seninle ifade bulmuştur. Sen onun sevgili çocuğusundur ve aynı zamanda sen osundur. Bu oyun zihinle anlaşılamaz olandır. Ama cesaret gösterip zihninin katmanlarını kazıp kalbine ulaşabilirsen, işte o zaman neşeyi, oradaki mutluluğu ve oradaki bir olma halini görebilirsin. Ve o zaten hep seninledir. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.